Başarılı insanları başarısız insanlardan ayıran en büyük fark şüphesiz ki ne kadar vakte sahip oldukları değil, ellerindeki vakti ne kadar iyi değerlendirebildikleri. Ben de bu videoda sizlere zamanınızı daha iyi yönetebilmeniz için tam 7 tane bilimsel tavsiye paylaşacağım. Hoş geldin. İsmim Kemal Berk. Şu anda Marmara Tıp'ta 4. sınıf öğrencisiyim. Bu videoda sana zamanı daha iyi yönetebilmen için tam 7 tane bilimsel tavsiye paylaşacağım. Birinci taktiğimiz ayna nöronlarını etkili bir biçimde kullanabilmek. Daha önce hiç duymadıysan nöronlar bizim beynimizdeki her bir hücreye verilen isim ve ayna nöronlar adını verdiğimiz bu nöronlarda İsminde olduğu gibi karşıdaki şeyi olduğu gibi kopyalama yeteneğine sahip olan nöronlar. Mesela karşımızdaki kişi çok sinirliyse bizim de bir anda böyle gerilmemiz, sinirlenmemiz ya da işte komedi filmlerinde alttan böyle kahkaha efektinin verilmesi ve bizim de bunun sonucunda bir anda gülme isteğimizin oluşması. Bunların hepsi ayna nöronlarla ilgili. Uzun yıllardır ayna nöronlarının sadece bu işe yaradığını düşünsek de 1980'lerde yapılan bir araştırma bize ayna nöronlarının aslında olduğundan, düşünüldüğünden çok daha değerli, çok daha önemli nöronlar olduğunu gösterdi. Yapılan çalışmada bir maymunun eline muz veriliyor ve daha sonrasında muzu tutarken, muzu kavrarken beyninde hangi bölgeler çalışıyor buna bakılıyor. Ve daha sonrasında maymunu odada bir yere oturtuyorlar ve odaya ikinci bir maymunu sokuyorlar. İkinci maymun odaya girdiğinde ona yeniden bir muz veriyorlar ve beynindeki elektriksel aktiviteyi kontrol ediyorlar. Ve ikinci maymunun eline muz verildiği anda maymun muzu tuttuğu sırada birinci maymun sadece izlemesine rağmen, hiç elinde bir muz olmamasına rağmen birinci maymunun beyninde yine aynı bölgenin aktif olduğu görülüyor. Bu da bize gösteriyor ki bir işi sadece yaparken değil, o işi gördüğümüz zaman, hayal ettiğimiz zaman, gözümüzde canlandırdığımız zaman beynin aynı bölgesi aktif oluyor. Şimdi bu anlattığım ayna nöronların zaman yönetimiyle ne ilgisi var diye sorguluyor olabilirsiniz. Hemen açıklayayım. Öncelikle sizlere bir örnek vereceğim. Dünyanın en fazla olimpiyat madalyasına sahip 28 tane madalyası olan Michael Phelps'i tanırsınız. Bu ünlü yüzücü gençliğinden beri hep aynı koçla çalışıyor ve bir gün koçuna gidip sorduklarında İşte Michael Phelps'in sırrı nedir? Nasıl hep birinci oluyor? Bu kadar fazla madalya alıyor? Nasıl dünyanın en başarılı sporcularından biri diye sorulduğunda koç da onlara şu cevabı veriyor. Ben ona her gün yatmadan önce ve sabah kalktığı zaman gözlerini kapatmasını ve nasıl antrenman yaptığını, nasıl çalıştığını, diğer yüzücüleri nasıl geçtiğini, olimpiyatlarda nasıl birinci olduğunu hep hayal etmesini istiyorum diyordu. Bu yöntemi şimdi kendimize uygulayacak olursak her gece yatmadan önce ve her sabah kalktığımız zaman o gün geçireceğimiz günü sadece birkaç dakikalığına gözlerimizi kapatıp ayrıntılı bir şekilde hayal edersek onu öncelikle zihnimizde yaşamış olacağız ve bu sayede o yaşadıklarımızı sadece gerçekleştirmek kalacak bize. Şimdi belki aklınızdan geçiyor olabilir. Ben günde 1-2 saat çalışan biriyim. İşte günde 16-17 saat çalıştığımı hayal edersem yapabilir miyim şeklinde. Olay şu şekilde: siz ne kadar gerçekçi hayaller kurarsanız onları o kadar gerçekleştirme ihtimaliniz var. Yani günde 1-2 saat çalışıyorsanız 16-17 saat çalışmayı hayal etmek yerine ben bugün 3-4 saat çok güzel, çok verimli bir şekilde çalışacağım diye hayal ederseniz sizin için çok daha iyi olur. İkinci taktiğimiz, ajanda kullanmıyorsanız mutlaka ajanda kullanmaya başlamak. Ben ajandamı telefonda tutuyorum. Bu sayede istediğim her yerde ajandamı açıp değiştirebiliyorum, bakabiliyorum. Ya da işte toplantılardan 15 dakika önce bana bildirim geliyor. İşte 15 dakika sonra toplantı var, hazırlan şeklinde. Bu sayede kendimi hemen hızlıca hazırlayabiliyorum. Ben ajandayı 3 şekilde kullanıyorum. Aylık, haftalık ve günlük şeklinde. Aylık ajanda aklıma herhangi bir sınav tarihi geldiği zaman ya da herhangi bir toplantı olacağı zaman onları oraya küçük olarak not düşmem için yaptığım ajanda. Haftalık ajanda benim her pazar günü bir sonraki haftayı planladığım ve işte ders programımı vesaire ayarladığım ajanda. Günlük ajandaya geçecek olursak da ben günlük ajandayı yatmadan önce 1-2 saat önce hazırlıyorum. Bu sayede hem az önce ilk maddede bahsettiğimiz gibi bir sonraki günü hayal etmem çok daha kolay oluyor. Hem de sabah kalktığım zaman işte ne yapacaktım, ne edecektim diye düşünmeme gerek kalmıyor. Çok daha planlı bir şekilde güne başlayabiliyorum ve yataktan çok daha motive bir şekilde kalkıyorum. Üçüncü taktiğimiz saati tersten okumak. Durmadan saate bakmak motivasyonumuzu çok kötü bir şekilde etkileyebiliyor. İşte saat 5 oldu, gün başlayalı 10 saat olmuş ve ben hala çok az iş yapabildiğim şeklinde düşünebiliyoruz. Ama onun yerine siz düşünce yapınıza işte şu an saat 5 ve yatmama daha 7 saat var ve ben 7 saatte çok fazla iş yapabilirim şeklinde değiştirirseniz gün içerisinde motivasyonunuzu hep yüksek tutmak çok daha kolay olacaktır. Dördüncü taktiğimiz Parkinson yasası. Daha önce hiç duymadıysanız Parkinson yasası
haftası bize bir işe ne kadar süre verirseniz o iş o kadar süre yayılır şeklinde söylüyor. Buna şu şekilde bir örnek verebiliriz. Mesela kendinize bir raporu yazmak için eğer bir hafta süre verirseniz o raporu gerçekten sıkıştıra sıkıştıra, işte gerekirse sosyal aktivitelerinizden kısarak bir haftada bitirirsiniz. Ama eğer siz bir rapor için kendinize bir ay süre verirseniz o zaman bu işi yayarak yaparsınız ve arkadaşlarınızla buluşursunuz, gezersiniz, dolaşırsınız ve gerçekten o işi bir aylık bir sürede bitirirsiniz. Bu yüzden eğer işlerimize odaklanmak istiyorsak, onları daha kısa sürelerde bitirip kendimize daha çok vakit ayırmak istiyorsak onlara belirli son teslim tarihleri belirlemeliyiz. Bunu yaptığımız zaman o işleri çok daha hızlı bir şekilde hallettiğimizi göreceksiniz. 5. taktiğimiz vakit alan şeyleri pratikleştirmek. Bunu sizlere yemek yapma örneği üzerinden vereceğim. Mesela günde sadece bir saatinize kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeğini yapmak için harcadığınızı düşünün. Bu haftada 7 saat, ayda da 30 saat ediyor ve neredeyse her ayın bir gününü sadece yemek yapmaya harcamış oluyorsunuz. Bu süreyi azaltabilir miyiz diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu aslında biraz size bağlı. Eğer siz yemek için yaşamıyorsanız, sadece yaşamak için yiyorsanız ve yemekleri sadece işte karbonhidrat, protein ve yağ olarak görüyorsanız o zaman sizler için bir yöntem var. Bu aslında yurt dışında çok popüler olan bir yöntem. İsmi meal prep olarak geçiyor. Haftada sadece 2 gün yemek pişiriyorsunuz. Yani çarşamba günü ve pazar günü şeklinde ya da günleri değiştirebilirsiniz. Ve çarşamba günü pişirdiğiniz yemekleri saklama kaplarına koyup buzdolabına koyuyorsunuz. Ardından pazar gününe kadar o yemeklerin hepsini ısıtıp yiyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman haftada sadece 2 saat yemek yapmaya vakit ayırıyorsunuz ve bunu aya vurduğunuz zaman da 8 saat ediyor. Arada neredeyse 22 saat yani bir günü kazanmış oluyorsunuz ve o bir günde siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Kendinize yeni bir hobi edinebilirsiniz. Bu dediğim gibi biraz kişisel bir yöntem. Eğer yemek yemek sizin için çok önemliyse, lezzetli yemek sizin için çok önemliyse bu yöntemi es geçebilirsiniz. 6. maddemiz hayır demeyi öğrenmek. Genellikle arkadaşlarımız, akrabalarımız, çevremiz bizden bir şey istediği zaman ya da bizi bir yere çağırdıkları zaman oraya gitmek zorunda hissediyoruz kendimizi ve bu yüzden planlarımızı bozuyoruz. Vaktimizi iyi değerlendiremiyoruz. Ama şu sözü sakın aklınızdan çıkarmayın. Kendinize bakmak bencillik değildir. Yani siz eğer bir planı daha önceden yaptıysanız kendinize bir sözünüz vardır. Bunu aynı şu şekilde düşünün. Mesela saat 5'te bir arkadaşınızla buluşacaksınız diyelim. Ama başka bir arkadaşınız da diyor ki hayır saat 5'teki buluşmaya gitme, saat 5'te benimle buluş diyor. Bunu yapar mıydınız? Büyük ihtimal yapmazdınız. Yine aynı şekilde planlarınız da kendinizle buluşmanızdır. Hep bu şekilde düşünün. Asla başkalarının planlarının kendi planlarınızı bozmasına izin vermeyin. 7. ve son madde uykumuzdan asla ödün vermemek. Bu maddeyi aslında sonradan ekledim. Sabah Jeff Bezos'un bir röportajıyla karşılaştım. Eğer Jeff Bezos tanımıyorsanız Amazon'un kurucusu ve şu an dünyanın en zengin insanı. Ve röportajda şunu söylüyordu. Her ne kadar yoğun olursam olayım günde mutlaka 8 saat uyuyorum ve benim başarımın sırrı bu diyordu. Çoğumuz zamandan kazanmak için şu tür cümleler kurabiliyoruz. İşte olsun bugün 5 saat uyurum yeter ki daha fazla çalışabileyim. İşte bugün sabahladım sadece 3 saat uyudum şeklinde. Uyku bizim keyfi olarak yaptığımız bir şey değil. Uyku sırasında zihnimiz yenileniyor ve bizi sonraki güne hazırlıyor ve sonraki gün çok daha iyi bir şekilde odaklanmamızı sağlıyor. Eğer biz bir yerden vakit kazanmak istiyorsak, bir yeri kırpmak istiyorsak bu uyku süremiz değil telefonda ya da televizyonda geçirdiğimiz vakitten olmalı. Belki siz 7 saat, 8 saat ya da 9 saat uyumaktan hiçbir şey kaybetmezsiniz ama az uyuduğunuz zaman o gün 1 saatte bitecek işi 3 saatte bitirdiğiniz için çok daha fazla vakit kaybedersiniz. Yani aslında siz zaman kazandım diye kendinizi kandırmış olursunuz. Uykunuza mutlaka dikkat edin. Zamandan kazanacağım diye sonraki günün verimliliğini sakın düşürmeyin. O şekilde video buraya kadardı. İzlediğin için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiysen ve karşına bu tür verimlilik içerikli videoların çıkmasını istiyorsan mutlaka aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutma. Bu sayede YouTube algoritması seni daha iyi tanır ve sana bu tür içerikleri gösterir. Aynı şekilde videoyu beğendiğini belirten bir yorum bırakabilir ve videoyu faydası olacağını düşündüğün arkadaşlarına da paylaşabilirsin. Bu tür içerikleri kaçırmak istemiyorsan da kanala abone olmayı unutma. Sonraki videoda görüşünceye dek kendine çok iyi bak, hoşça kal.